Bu kaydı sonra gruplarda belki sizlerle paylaşırım. Sonra dönüp bakarsınız. Faydalı olur sizin için. Şimdi bir kişi eğer %25 konumundaysa ilk hedefi %42'ye çıkmak, ikinci hedefi %50'ye çıkmak. Direkt %50'ye de çıkabilir. %42'de illa uğramak zorunda değil. Şirket yeni güncellemeler yaptı Avrupa için özellikle. Türkiye'de o güncellemeler vardı. Bir kısmı da yeni. Artık aktif süpervizörler için şirket ekstra promosyonlar vesaire getirdi. Aktif dünya takımı için ekstra promosyonlar getirdi. Bunu süpervizör eğitimlerinde anlatacağız. Ama şu an e, burada sadece süpervizörler olmadığı için sadece süpervizör kısmına kadar konuşacağız. Şimdi neden %50 ya da %42'ye çıkmalıyım? Bir defa Herbalife ürünleri temel ihtiyaçtır ve son derece gereklidir. Her ne olursa olsun Herbalife ürünlerini tüketmelisiniz. Tüketmek durumundayız. Yani dünyanın gidişatı ve şu anki yaşam tarzına baktığımızda Herbalife ürünü kullanmak artık mecburidir diyebiliriz. Bütün dünyada hem ekonomik hem sağlık için gereklidir. Şimdi ekonomik çünkü bir bardak shake siz normal yemeği kıyasladığınızda arada çok büyük bir fark var. Besleyicilik anlamında ama fiyat anlamında neredeyse birbirine yakın. Şimdi hani işin kolayına kaçıp ben shake içmeyeyim normal yemek yiyeyim diyeceksin. Eğer sağlıklı olmak istiyorsak yeterli protein almalıyız. Yeterli vitamin almalıyız. Yeterli mineral almalıyız. Zaman hızlı geçiyor ve yaşlanıyoruz. Evet, yani zaman böyle. Yani doğamız gereği zaman hızlı geçiyor ve biz yaşlanıyoruz. Bunu vücut kendini kolay kolay ilerleyen yaşlarda toparlayamıyor. Önceden temel atmak lazım. Önceden bedenimize iyi bakmak durumundayız. İyi bakmazsak ilerleyen dönemde pişman oluruz. Çünkü vücut kendini hızlı bir şekilde toparlayamıyor. Yani yatırım yapmak durumundayız. Bir banka hesabı düşünün. İki kişi düşünün. E, Kazandığını harcıyor bir kişi. Diğeri sürekli yatırım yapıyor biraz. Sonra yaş ilerliyor. İşte 45, 50, 60 yaşına gelince bunun birikmiş bir parası var. Diğerinin hiç parası yok. Hala çalışmak zorunda. Ama diğeri para biriktirdiği için artık çalışmak zorunda da değil ve kalan ömrünü çok daha rahat geçirmek durumunda. Şimdi sağlığımıza, bedenimizi güçlendirme konusunda yaptığımız tam olarak bu. Eğer bedenimize iyi bakıyorsak bu geleceğe yaptığımız yatırımdır. Yani biraz. Mesela ben bir dönem yoğun spor yaptım. Bu yaptığım yatırım. Şimdi Ramazan'a girdim, ara verdim. Yapmamalıyım, evet. Bu benim zaafım. Bu ne demek? Ben birazcık o yatırımdan harcamaya başladım. Ama öte yana 8-9 ay aralıksız spor yaptım. Bu bedenim için yaptığım en iyi yatırım. Şimdi iyi gün var, kötü gün var. Her zaman her şey böyle stabil gitmiyor. Bazen öyle durumlar gelişiyor ki hareket edemiyoruz, kötü hissediyoruz, işte kötü günler geçiriyoruz vesaire bir sürü sıkıntılar yaşıyor olabiliriz dönem dönem. Eğer geçmişte bedenine iyi bir yatırım yapmışsan o seni koruyor, seni toparlıyor ve senin kolay kolay düşmemeni sağlıyor. Onun için eğer sağlıklı olmak istiyorsak ilerleyen dönemde de sağlıklı olmak istiyorsak daha iyiyken, iyi durumdayken yani hali hazırda sağlıklıyken, güçlüyken, kudretliyken bedenimize iyi besin vermeliyiz, iyi bakmalıyız. Yani e, çünkü bizim için en yakın olan şey nedir? Bedenimizdir. Yani bizim yaşadığımız yer, öyle söyleyeyim. Ya nasıl bir insan kendi evini, çevresini iyi bakmalı, iyi korumalı ise kendi bedenini daha çok iyi bakmalı ve daha çok iyi koruması gerekir. Çünkü bizim yaşadığımız yer orası. Eğer topluma sağlıklı bir birey olmak, faydalı bir birey olmak, topluma katkı sağlamak, çocuklarımıza, evlatlarımıza, annemize, babamıza, çevremize iyi olmak istiyorsak birinci sırada bedenimize iyi bakmalıyız. Şimdi peki nasıl yapacağız? Bunu bir bardak shake ile yapacaksınız. Bir bardak shake içtiğinizde bedeninize yaptığınız en büyük yatırımdır. Shake'in yerine geçecek henüz başka bir gıda yok. Gerçekten yok. Neden? Hani ne yersen ye shake'in yerine geçmez. Bak çocuklara ben shake veriyorum. Benim çocuklara. Neden? Çünkü
gelişme çağındalar ve bedenleri için bu besin ancak bir sigorta gibi bir şey yani. Sabah ya da şu an oruç tutuyor çocuklar. Sahurda mutlaka shake içiyorlar. Mutlaka böyle iki vitamin, iki kalsiyum, omega 3 ve shake mutlaka içerler sahurda. Neden? Çünkü sağlıklı olmaları için ve gelişimlerinin sekteye uğramaması için bu ürünleri tüketmeleri gerekir. Tüketmek zorundalar. Onun için veriyoruz. Şimdi e, demek ki ne yapmamız lazım? Ürün tüketmemiz lazım. Bunun işle alakası yok. Bunun tamamen kendi bedenimiz ve kendi geleceğimizle alakalı. Yani gelecekte de iyi bir bedene sahip, güçlü bir bedene sahip olmak istiyorsak o zaman shake içmemiz lazım. Vitamin mineral tableti tüketmemiz lazım. Omega 3 tüketmemiz lazım. Sonra biraz daha menüyü genişletip işte Nightverse ve diğer ürünleri de eklememiz gerekir. Ya işte ben tamam yani hani ne yapayım? Görüntüm umurumda değil, ileride de umurumda olmayacak. Ben kendimden memnunum. Onun için çok da dikkat etmeme gerek yok diyor olabilirsiniz. Mevzu iyi görünmek değil sadece. Mevzu sağlıklı, güçlü, iyi bir zihin, iyi bir beden ve verimli bir yaşam, e, etkili bir yaşam sürdürmektir. Onun için bedene iyi bakmak gerekir. Bir de şu kitap okumak gerekir mesela. Ondan sonra kendini geliştirecek videolar, programlar vesaire filmler izlemek gerekir. Beyni besleyecektin, besleyeceksin. Bir de vücudu besleyeceksin. Bunu zaten beyni beslememiz gerektiğini konusunda hepiniz yeterli bilgiye sahipsiniz ama çoğu beden besleme konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Peki, tamam. Ben kendimi iyi bakacağım. O zaman ne yapmalıyım? Ürün tüketmeniz lazım. Çünkü diğer gıdalarda yeterli besin yok. Tamam, ürün de tüketeceğim. Tamam, ürün tüketeceğim. Ne zamana kadar? Sen ne kadar yaşayacaksın ve ne kadar yaşamak istiyorsun? O kadar işte. Yani yaşamamız için de yemek gerekli. Yemeden yaşayamayız. 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 10 sene, 5 sene Allah ne kadar ömür verse o kadar yaşayacağız. Ve bunu kaliteli hale getireceğiz. Yaşadığımız sürece yemek yemek zorunda mıyım? Yemek zorundayım. Böyle yani. Biz böyle tasarlanmışız. Yani Allah bizi böyle yaratmış. Biz yemek içmek durumundayız. O halde bu yemekleri de bunlar yemek olduğu için, Herbalife ilaç olmadığı için dolayısıyla yiyeceksin. Yani yemen lazım. Bunun bir süresi yok yani. Yemeğin süresi olmadığı için. Çünkü bizim ürünlerimiz kaliteli yemeklerdir. Onun için peki tamam ben ki karar verdim. Kendime iyi bakacağım. Ürünleri tüketeceğim. Bunlar yemek olduğu için kaliteli yemekleri tüketeceğim. Ömür boyu tüketeceğim. Ömür boyu %35'ten mi yiyeceksin? %42'den mi yiyeceksin? %50 var. Neden %50'den olmasın? Hızlı bir şekilde %50'ye çıkman lazım. Bu ürün tüketenler için söyledim. Bir de işi yapanlar, yani bu işi yapıyorum. Ee, Şimdi Herbalife bir iş, bir meslek. 6 farklı çeşit gelirimiz var. Perakende geliri, toptancı geliri ve telif hakkı, royalty. Yani çocuklarımıza miras bırakacağımız bir gelir var. Ben 19 yıldır bu işteyim. Makine mühendisiyim. Daha önce bir işte part-time Herbalife işi yapıyordum. Part-time Herbalife işi yapıyordum. Mühendis olarak çalışıyordum. Benim serüvenim tamamen ürün tüketimiyle başladı. Ürünleri kullandım. Baktım hakikaten ürünler işe yarıyor. Aynen şu anki ben az önce anlattığım hikayeyi ben yaşadım. Önceden ürünler hakkında hiç bilgim yoktu. Ürünler hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Şirketi ilk kez duymuştum. Sağlıklı beslenme, dengeli beslenme, gıda takviyeleri böyle bir kültürüm de yoktu açıkçası. Sonra bu ürünleri bu şirkette tanıştıktan sonra bu bilincim gelişti. Dedim ki tamam ben bu ürünleri tüketeceğim. Ne kadar? Bana dediler ki ben sordum açıkçası. Ben bu ürünleri ne kadar tüketmeliyim? Dediler ki sen ne kadar sağlıklı olmak istiyorsan o kadar. Dedim ki ömür boyu. O zaman ömür boyu tüketeceksin. Ömür boyu çorba içecek misin? Evet. Ömür boyu et yiyecek misin? Evet. Yumurta yiyecek misin? Evet. Bu da yemek o yediğin gıdalardan da daha kaliteli, daha komplike bir gıda dediler.
Tüketimi de basit. Peki tamam iyi besleneceğim. Baktım e, dedim ki bana indirim yapın. Ben bu kadar uzun süre ürün tüketeceğim. Dediler ki istersen %25, istersen %42, istersen %50'den alabilirsin. İlk başta distribütör oldum %25'ten ürün tüketmek için. Sonra toplu biraz ürün aldım. 1000 puanlık bir ürün. Şu anki parayla $1000'lık bir ürün aldım. %42'den ürün almak için. Şimdi param yoktu. Param olmadığı için %42'ye bir an önce çıkmam gerekiyordu. Piyasada bir sürü şu anda sahte ürünler var. İnternet ortamlarında dünyanın her yerinde Herbalife'ın, Nike'ın, Adidas'ın sahtesi olduğu gibi büyük markaların sahtesi olur. Dolayısıyla peki sahteden korunmak için ne yapmak lazım? Ana merkezden almak lazım. Ana bayiden ya da şirketin üretim merkezinden. Garanti budur. Başka da yok. Başka bir garanti yok. Ben de dedim ki tamam dedim. Ben bu ürünleri şirketten alacağım. Sponsorumla da her gün gidip böyle bir şahıstan ürün almak, alışveriş yapmak istemiyorum. En sevmediğim şey bu. Elden bir şey alışveriş yapmak. Direkt kurumdan alırım. Şirketten ürünüm gelir. Tamam. %25'ten tüketiyorum. Param yok. Ne yapayım? Dediler ki biraz toplu ürün al. %42 olsun. 1000 puanlık ürün aldım. Ve dedim ki 3-5 kişiye bu ürünleri satarsam ürünüm bedavaya gelir. Başladım. Evet. Ürünleri etrafımdaki insanlara da sunmaya başladım. Tüketmeye başladım. Ama bu işi yapmak gibi bir niyetim yoktu. Sadece ürün tüketmek bir amacım. Ama ömür boyu ürün tüketmeyi istiyordum, planlıyordum. Sonra bu ürünler zaten satıldı. Dedim ki daha fazla indirim olsun. O zaman %50 konumuna çıktım. 3000 puanlık bir alışveriş daha yaptım. Sonra %50 konumuna çıktım. İyi dedim ben bu ürünleri ömür boyu %50'den alacağım. Dünyanın en sağlıklı ürünleri, en iyi ürünleri, en güzel yemeklerini %50'den alacağım. Sonra baktım ki bu işten para da kazanmaya başladım. Çünkü çevremde ben iyi olmaya başladıkça insanlar ürün istemeye başladılar. Onlar ürün istedikçe e, doğal olarak ben onlara ürün verdim ve böylelikle bir müşteri kitlem oluştu. İyi, tamam biraz para kazanıyorum. Ürünleri de zaten indirimli alıyorum. Ürünlerim de bedavaya geliyor. Sonra zamanla bu işin çok daha büyük bir iş olduğunu fark ettim katıldığım eğitimlerde. Sonra tabii kendi mesleğimden ayrıldım. Full time bu işe geçtim ve tek işim, tek gelirim bu olmaya başladı. Şimdi dikkat ettiyseniz başta anlattığım serüvenin aynısını ben yaşamışım. İnsanlar yaşadığını anlatıyor. İnsanlar yaşadığını gösteriyor. Kitaptan okuyup biz anlatmıyoruz. Kitaptan anlatılmıyor. Kitapta yazılmıyor bu iş, bu meslek, bu sistem. Sadece yapıyorsun, yaptıkça anlatıyorsun, anlattıkça yapıyorsun. Böyle ya birbirine bağlı. Tamamen böyle sahadaki deneyimler, yaşantılarını insanlarla paylaşıyorsun. İnsanlar da senin gibi olmak istedi mi bu sefer sen para kazanmaya başlıyorsun. Daha da büyük iş yapmaya başlıyorsun. Bu sayı çoğaldıkça senin gelirin de artıyor. Ne demiştim? 6 farklı çeşit gelirimiz var. Şu an sizin öğrenmeniz gereken ilk 3 tanesi. Perakende geliri ürün al sat para kazan. Şimdi sen bir kişiye, bir müşteriye ürün sattın. %50'den alıp sattığın için ne olmuş oluyor? %50'den para kazanıyorsun. Eyvallah, güzel. İkinci bir gelir daha var. İşte ben başta anlattığım gibi indirimli ürün almak isteyen, mesela ben öyle %25'ten almak istiyordum, üye oldum. Sen %50, 35, 42 neyse fark etmiyor. Beni üye yaptın. Ben %25'ten ürün alıyorsam aradaki fark senin oluyor. Toptancı geliri. Şirket benden kesmiyor. Şirket bana %25 sözünü yerine getiriyor. Ama sen de %35'tesin ya da %50'desin. Aradaki %10, %17, %25 neyse fark varsa seninle benim arasındaki fark şirket benden kesmeden kendi kazandığı paradan sana yatırıyor. Buna da toptancı geliri diyoruz. Üçüncü bir gelir daha var. Sen bu işi yapıyorsun, meslek olarak yapıyorsun. İstifa ettin, ayrıldın, yer açtın, online yapıyorsun, ne bileyim, Instagram'dan yapıyorsun, Facebook'tan yapıyorsun fark etmiyor. Senin çevirdiğin ciro üzerinden ben senin sponsorun olduğum için
Ya da sen benim sponsorum olduğun için sen, o zaman aramızda da bir fark yok. Şirket kazandığı paradan %5 benden dolayı sana telif hakkı veriyor. Telif hakkı ömür boyu sistem çark devam ettikçe gelen bir gelirdir ve senden sonra ailene ve çocuklarına miras kalabilecek bir gelirdir. Şimdi hayat düz bir çizgi değildir. Her zaman aynı çizgide ilerlemiyor. Her zaman bu yaşta olmayacaksınız. Her zaman bu sağlıkta olmayacaksınız. Her zaman bu psikolojide olmayacaksınız. Her zaman olduğumuz şartlar, koşullar, ülke, şehir neyse böyle olmayacak. Dolayısıyla biz geleceğe bir yatırım yapmak durumundayız. Bir sistem kurmuşsan eğer, dünya, gidişat, seninle ilgili, senin sağlığın vesaire ne olursa olsun, bu çark döndüğü sürece senin hesabına o telif hakkın yatmaya devam edecek. Yani diyelim ki Allah korusun işte düştün, ayağın kırıldı, yatalaksın ama senin büyük bir oluşturduğun oluşum var, organizasyonun var. Organizasyon çalışıyor. Biri İstanbul, biri Amerika, biri ne bileyim Kanada'da çalışıyor. Biri Türkiye'de, biri Makedonya'da, fark etmiyor. O zaman sen bu organizasyondan telif hakkı elde ediyorsun. Aslında sen evde yatıyorsun. Ama senin ekibin çalışıyor, organizasyonun çalışıyor. Bu işin büyüsü, sihri, güzelliği burada aslında. Yani şu anda klasik yaptığın meslekte iyi para kazanıyor olabilirsin. Ayda 200-300 bin lira da kazanıyor olabilirsin. Ama yarın işe gitmezsen o para yatmayacak sana. Çünkü senin emeğine birebir bağlı bir gelirdir. Mühendisken ben işe gidiyordum, para kazanıyordum, tamam. Gitmediğim zaman olmuyor. Hatta hastaysam bile çok fazla da izin alamıyorduk. Ya gitmek zorundasın. Sürüne sürüne gidiyorsun. Çünkü gitmezsen işler yürümeyecek, yürümeyince senden kesin seni işten atarlar. İşte network marketing ve bizim kurduğumuz sistem böyle değil. Sen eğer hali hazırda bir sistem kurmuşsan, sistem senden bağımsız ilerliyor ve sistem senden bağımsız ilerlediği için sen para kazanmaya başlıyorsun ve çalıştıkça, çalışmasan bile senin organizasyonun çalıştığı için hak ettiğin para belirtilen tarihte senin hesabına yatmakta. Onun için bu işi, bu mesleği e, kuralına göre, her işin bir mesleği, bir kuralı var, yapmalısınız. Yani mesela sen doktorsan çıkacağın, mesela Betim doktor mesela. Şu an işte klinikte vesaire insanlara destek veriyor. E, doktorsan gidip hastaya bakmalısın. Yani doktorsan kliniğe gitmelisin. Mühendissen işinin başına geçip işte çalıştığın, yaptığın projenin başında olmalısın. Başka da bir çözümü, başka bir yolu yok. Yani sabah kalkacaksın, işe güce gideceksin. İşte bu işi de yapıyorsan, bu işi de bu tarz, buna benzer kurallar dahilinde yapmalısın. Şimdi bu işin en büyük handikapı şu: sen klasik işte bir patronun var ya da seni bağlayan bir takım fiziksel etkenler var. Gitmek durumundasın. Ama bu işte öyle bir şey yok. Yani sen distribütörsün, başlıyorsun. Sabah kimse sana işe git demiyor. Kimse müşteri yap demiyor. Kimse ürün tüket demiyor. Tamam, sponsorun bir yere kadar da bir yerden sonra sponsor da şey yapmıyor. Sen yapmalısın, sen araştırmalısın, sen bulmalısın. Özgür iradenle yapmalısın. Bu senin iradeni de güçlendirir. Senin birey olma, üretme ve kendini keşfetme imkanın da olmuş oluyor. Onun için bu iş bir insanın kendi potansiyelini ortaya çıkarma işidir aynı zamanda. Sadece işte bir işe başladım vesaire, birileri beni çalıştıracak gibi bir şey yok yani. Böyle bir durum söz konusu değil. İşi kuralına göre oynamalısın. Ve diğer meslek gruplarında nasıl bir ilerleme varsa burada da kendine has iç mekanizması var ve kendine has bir ilerlemesi var. Bu böyle ilerlemelisin. Mesela ben başladım, %25'teydim. %35 yoktu benim dönemde. %42 ve direkt %50'ye çıktım ve bunu hızlı bir şekilde yaptım. Yani bir ay gibi bir zamanda yaptım. Şimdi ne dedim? Sen bu işte ne yaparsan senin kurduğun ekip, oluşum onu yapıyor.
Ya %100 seni kopyalıyor. Bu iş üç kağıtla gitmiyor, yalanla gitmiyor, yapmadığını söylemekle gitmiyor. Ondan sonra bu iş %100 senin böyle çok net, senin dürüstçe, mertçe yaptığın ve kendini ortaya koyduğun şekliyle gidiyor. Böyle yapıyormuş gibi yapmanla da gitmiyor. Yani sen %50'de isen ve bunu da bir iki ayda yapmışsan ne kadar sürede benimle tanıştın, bana işi anlattın. Diyorsun ki mesela ben şu anda size kendi hikayemi anlatıyorum. Ne diyorum? İşte mühendistim, ürün tükettim. İşte %42, %50'ye ve bunu bir ayda yaptım. Bu benim hikayem ve bunu size de söylüyorum. Yeni başlayan arkadaşlara. Kendi hikayemi söylüyorum. Diyorum ki ben böyle yaptım, siz de öyle yapın. Şunu da deseydim, eğer şöyle deseydim, ya ben başladım işte bir baktım olur mu olmaz mı falan filan. Sonra işte bir sene sonra %42'ye çıktım. 5 sene sonra %50'ye çıktım. Burada yeni başlayanlara vereceğim mesaj şu: 5 sene sonra %50'ye çık demektir. Şimdi e, o zaman ne olacaktı? İş yavaş ilerleyecek. Herkes 5 sene sonra süperzor olsa benim işim olmayacak. Yani benim sistemim, ekibim, organizasyonum büyümeyecek. Hızlı olursam büyüyecek. Hızlı, eğer siz başlarsanız, bir şeyler yaparsanız, yükselirseniz iş büyüyecek. Şimdi diyelim ki ben 5 senede süperizör oldum, %50'ye çıktım ama burada yalan konuştum. Dedim ki ben bir ayda oldum. Hadi siz de yapın. Bu da yalan. Yalan tutmuyor bu işte. Bu işte en tutmayacak şey yalandır. Neden? Çünkü ben sana söyledim, sen yeni kişisin, tamam mı? Sen beni bilmiyorsun, tanımıyorsun. Ben bir ayda süperizör oldum dedim burada. Ama burada benim sponsorum da duyabilir. Eskiden beni tanıyanlar var burada. Onlar da biliyor. Lan bu ne büyük yalan konuştu diyecekler. Ya bu 6 senede süperizör oldu, sonra şimdi diyor bir ayda oldum diyor. Demek ki yaptığımı söylemek zorundayım. Aksine bir şey söylersem sen bilmezsin ama başka birisi bilir. Dolayısıyla aksine de söyleyemem. Belki dünyada dürüstçe, mutlaka ve mutlaka dürüstçe yapmak zorunda olduğumuz e, en bir numara iş network marketing işidir. Diğer işler de öyledir. Onu da söyleyeyim. Ama network marketing de böyle yalan ya da dürüstlük hızlı sonuç veriyor. Diğer işlerde uzun vadede sonuç veriyor. Onun için yaptığımı söylemek zorundayım. Şimdi ben düşünsene, sizin çok eski bir ekibim var diyelim. Bak 96 saatte birisi süperizör olmuş. Oktay, aferin sana, vallahi süpersin. 96, bak şimdi kendi hikayesini söylüyor. 96 saatte süperizör oldum diyor. Şimdi bu onun hikayesi çok kıymetli. Neden? Çünkü insanlara da aynı şekilde söyleyecek ve insanlar o hızla bu işi büyütecekler, geliştirecekler. Şimdi dediğim şekilde e, siz eğer bu işe bir adım atmışsanız, bugün sponsorunuzla oturup ben nasıl süpervizör olurum ve bu ay nasıl olurum ya da en fazla 2 ayda nasıl olurumun planını yapın ve yapın, bitirin. Zorlayın şartları, koşulları. E, şimdi şunu söyleyeyim. E, Yeni bir kişi isterse 2 günde süpervizör olur, biliyor musun? Çünkü yeni bir kişi ham bir kişidir, sıfır bir kişidir. Çevresi Herbalife açısından bakir bir çevredir ve listesi bakir bir listedir. Listesini, çevresini kullanacak heyecan ve coşku e, onu e, hemen böyle hızlı bir şekilde 2 gün içerisinde süperizörlüğünü tamamlayabilir. Zorlanacak tabii ki. Zorlanacak. Ama eski bir kişi, yani diyelim ki 5 yıldır Herbalife'da bir kişi, 3 yıldır Herbalife'da bir kişi için aynı şeyi söylemiyorum. Çünkü yeni kişilerin heyecanı var, coşkusu var, yeni bir ortama girecek, yeni böyle sürprizlerle dolu. Onun için ben öyleydim yani. Açıkçası yeninin bütün nimetlerinden faydalandım. Hep böyle bir adım sonra ne olacak merakındaydım. Hep söyleneni yapıyordum. Hep böyle her şey benim için nimetti. Evet, yaşamamıştım. Yeniden şimdi şu anda ben Herbalife'da 19 yıldır ve şu anda sizin geleceğiniz kariyerleri hepsini geçtim. Şimdi
Bana desen yeni bir süpervizör ol. Tamam olurum da. Aynı heyecan, aynı coşku olmuyor. Çünkü ben daha önce oldum. Ne olacağını biliyorum. Yeni, yeni yaşanmışlıklar, yeni yaşayacağınız şeyler ve önünüzdeki sürpriz ve geleceğin bilinmemesi insan için en büyük nimettir biliyor musunuz? En büyük nimet geleceğin bilinmemesidir. Eğer bilinse bir sinevizyonla önümüze konulsa var ya hayatın hiçbir anlamı kalmaz, hiçbir değeri kalmaz. Belki Allah onun için geleceği bize bildirmemiş. Diyor ki yaşayın, görün. Dese belki çoğumuz yaşamayacağız. Onu söyleyeyim. Çoğumuz ilginç gelmeyecek. Yani zaten izledim. Tamam bununla bu olacak. Şimdi bana desen ki süpervizör ol. Ben süpervizör olunca ne olacak biliyorum. Sonra dünya takımı olunca ne olacağını biliyorum. Çünkü yaşadım ya. Get takımı ne olacak? Milyoner takımı ne olacak biliyorum. Nasıl olacak biliyorum. Başkanlık takımı ne olacak biliyorum. Bir başkanlık takımı ne yaşıyor, ne yaşamıyor. İşte acayip özel yemeklere gidiyor. Şirketin çok acayip böyle prestijli bir yerdir. Ondan sonra özel tatiller, özel yaşam, şirketin davranışı özel. Bunlar hepsini biliyorum. Yaşıyoruz şu anda. Ama bir başkanlık kulübü üyesi ne yaşıyor bilmiyorum biliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Nasıl bir kariyerdir merak ediyorum. Gerçekten çok özel bir statü. Bizim bir üst statü. Merak ediyorum. Onun için de istiyorum, uğraşıyorum. 30K başkanlık kulüp üyeleri ne yapıyor? Nasıl bir yaşamları var? Yani açıkçası bir milyoner takımı, bir dünya takımı, bir süpervizör ne yapıyor merak etmiyorum. Yani çünkü yaşadım ben. Onun için merak edin, yaşayın adımları. Heyecanlanın. Yeni bir kişinin süpervizör olması çok kolay. Eski bir kişi için söylemiyorum. Yeni bir kişinin. Yani benim süpervizör olmam sizin benden daha kolay. Neden? Çünkü ben süpervizör olsam ne olacak biliyorum. Yani bu bir yaşamışım yani ben bunu. Siz yaşayacaksınız. Yani onun için siz yeni olduğunuz için bu adımı hızlı bir şekilde yaşamanız lazım. Sonra dünya takımı. Bir dünya takımı ne yapar, ne eder, hangi eğitimlere katılır, liderlik nedir, liderlik eğitimleri nedir? Dünya takımları liderlik eğitimlerine katılıyor. Ondan eee, sonra neler konuşuyorlar, nasıl yapıyorlar, nasıl kurguluyorlar, iş nasıl kurulur? Yani Get takımı nedir? Tap takımı niye diyorlar? Bunlar hepsi zamanı geldikçe öğreneceksin. Bak hepsini merak ediyorsunuz. Her biriniz bir aşamadasınız ve bir sonraki aşamayı şu anda merak ediyorsunuz. Evet yani ben de merak ettiğim bir aşama var mesela başkanlık kulübü üyesi. Bu aşamayı çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi onun için e, elinizi çabuk tutmanız lazım. Elinizi çabuk tutun. Hız eşittir para. Hız eşittir yaşam. Hız eşittir başarı. Hız o kadar önemli ki. Yavaşlık eşittir başarısızlık. Yavaşlık eşittir bunalım. Yavaşlık eşittir sağlıksız bir yaşantı. Yavaşlık eşittir vesvese. Vesvese de hız olunca e, arada boşluklar olmuyor. Boşluklar olmadığı için o zaman araya vesvese girmiyor. Araya acaba yapabilir miyim? Acaba olur mu girmiyor. Yani sen böyle bir duraksayıp acaba deyince olay bitti. Bitti. Bak şuna benzer. Düşünün. Siz bir aksiyon halindesiniz. Koşuyorsunuz, yürüyorsunuz ya da bir iş yapıyorsunuz. Sonra bedeniniz sıcak ve iyi gidiyor yani. Yorgun ama iyi gidiyor. Oluyor. Böyle gidersiniz. Saatlerce gidersiniz. Sonra diyorsunuz ya ben bir ara vereyim, biraz dinleneyim. Ara verince ikinci kez başlamak o kadar zor oluyor ki vücut bir anda kendini bırakıyor, ağrılar başlıyor, yıpranıyorsun, kötü hissediyorsun, başlayamıyorsun. Yani o kadar zor ki. Ama o hızı devam ettirdiğinde o zaman o zorluğu da yaşamıyorsun.
İlerliyorsun yani. Sistem, Herbalife sistemi tam olarak böyledir. Sen hızını kestiğin anda bir bakıyorsun arada günler, aylar hatta yıllar geçebilir. Ama hızla devam ettiğin sürece kesinlikle ve kesinlikle başarı kaçınılmazdır. Size bir tüyo vereyim. Herbalife işinden kopmuş insanlar, burada bu bir aslında duyacaksınız, göreceksiniz. Bazı insanlar ben Herbalife'a başladım, işte bıraktım ya da yıllardır Herbalife'da varım yokum arası bir şey diyen insanlara denk geleceksiniz. Onlar sadece o dediğim yürürken ara veren insanlardır. Ara verip de bir türlü tekrar başlayamayan insanlardır. İkimizde o kadar insanlar var ki şu anda aynı durumda. Mesela çok başarılı bir genç vardı. Çocuk başarılıydı, iyiydi. Ya sponsorum dedi, ben dedi işte bir ev aldım dedi. İşte biraz böyle hızlı sıcak para kazanmalıyım. Bir yandan Herbalife işi yapıyor. Biraz böyle bir ekstra başka bir iş de yapmalıyım dedi. Sonra yavaşladı. Sonra bak her gün gönlünde, kalbinde, ruhunda Herbalife var bu kişinin. Ama henüz başlamadı. Bir yıl geçti. Belki de hiç başlamayacak biliyor musunuz? O hala başlayacağını sanıyor. Her gün de söylüyor. Ben gece yarısından sonra geliyorum, işte videolar izliyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Sponsorum işte döneceğiz, şu olacak, bu olacak. O kopma anı var ya, çok tehlikeli bir andır. Onu söyleyeyim. O daha işin başındayken de kopmayacaksınız. Sürekli hızlı bir şekilde sistem içerisinde bulunacaksınız. Hızlı bir şekilde ürün elinizde olması gerekiyorsa ürün olacak. Yani sponsorunuzla iletişim konusunda aynı şekilde sıkı bir iletişim olacak, kopmayacaksınız. Kopma olduğu yerde geçmiş olsun. Kopma olmamalı. Kopma kesinlikle olmamalı. Uzaklaşma olmamalı. Sistemden uzaklaşmayacaksın, üründen uzaklaşmayacaksın, sponsorundan uzaklaşmayacaksın, eğitimlerden uzaklaşmayacaksın, yapman gereken kariyerden de uzaklaşmayacaksın. Mesela burada geçen haftalarda kim? Mesela Elif Hanım eğitime katıldı. Süpervizörlüğünü bitirdi değil mi? Bitti mi senin süpervizörlüğün? Sonra burada kim var başka? Oktay 96 saatte süpervizör. Enes süpervizör oldu. Aferin. Başka kim var? Yeni süpervizörler var. Bu arkadaşlara da yeni süpervizörlere de şunu söylüyorum. Hemen sponsorunuzla oturup dünya takım planı yapmanız lazım. Hemen hiç böyle rehavet yok. Ondan sonra oturup ben nasıl dünya takımı olurum diye sorun. Nasıl dünya takımı olurum diye plan yapın. Yani bu dediğim şekilde bu süreç böyle beklemeye gelen bir süreç değil. Beklemeye gelen bir süreç değil. Onun için hız kesmeden e, şu an yaptığınızı ve planınızı, programınızı devam ettirmeniz gerekiyor. Başkanım Evet, bir şey söyleyeceğim. şimdi size söz hakkı vereceğim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, şimdi sizi dinleyeceğim. Enes buyurun. Başkanım biz sponsorumla Eren Tufan hocamızla sponsorumla özellikle konuştuk ama biz dünya takımı olarak konuşmadık. Aktif dünya takımı olarak konuştuk. Bunu Aktif bildirmek Dünya istedim Takımı burada. promosyonu biliyorsun değil mi? Evet başkanım. Şirket 500 dolar veriyor. Evet başkanım. Onun Aktif planını, süpervizörlere projesini ne veriyor çizdik. şirket? Biliyor musunuz? 200 dolar. Ekstra 200 dolar. Peki altında bir tane aktif süpervizör varsa ne veriyor? Galiba ben o dersi dinleyemedim başkanım. Ekstra 200 dolar. Bu sizin kazancınızın dışında şirketin verdiği promosyon. Bak, sizin şu anki kazancınızın dışında bu %5 primler, bonuslar vesaire bunların dışında aktif dünya takımı olursanız şirket 500 dolar veriyor. Bunu geçtik. Aktif süpervizör olunca zaten ondan önce aktif süpervizör oluyorsunuz. 200 dolar veriyor. Altınızda bir tane aktif süpervizör varsa ekstra size 200 dolar, ona da 200 dolar veriyor. Bak size de 200 dolar, ona da 200 dolar veriyor. Başkanım bir şey soracağım bu konuyla alakalı. Hı. Peki alt ekibimizden aktif süpervizör çıkardım. Yani onun bir ayı var mı? Örnek veriyorum 3 ay içerisinde, 4 ay 3 ay. içerisinde. 3 ay
Üst üste Birinci ay, 2500. ikinci, üçüncü ay üst üste 2500 puan yapınca ASP'dir. Bunu anladınız mı, bu promosyonu? Aktif süpervizör olunca şirket size 200 dolar veriyor. Altınızda bir tane aktif süpervizör çıkınca 200 dolar, iki tane çıkınca 400, üç tane çıkınca 600. Her aktif süpervizör başına şirket 200 dolar hediye veriyor. Bu Avrupa ve Türkiye promosyonu, galiba Makedonya'da da var. Siz EMEA'sınız değil mi Betim? Evet evet abi. O zaman sizde de var. Evet evet doğru. Aktif dünya takımlarına da 500 dolar veriyor. En çok Esra'nın işine yarayacak burada. Çünkü Esra zaten aktif süpervizör konusunda iyi. Ekstra düşün. Senin kazancının dışında. Nasıl promosyon? Bence bu Başkanım ben bir promosyon dünya sizi takımı olunca da 500 dolar mı dediniz? aktif dünya takımı olunca 500 dolar. Hmm, aktif. Zaten şu anda sen süpervizörsün ya. Evet. Aralıksız 3 ay 2500 puan, 2500 puan, 2500 puan yapınca aktif süpervizör oluyorsun. Şirket sana 200 dolar veriyor. Senin diğer kazançlarının dışında. Bir de dördüncü ay bu şeyin içerisinde altından bir tane ASP çıkınca 200 dolar zaten alıyorsun. Zaten ASP çıkınca iki tane ASP'n olursa, iki aktif süpervizörün olursa şirket sana 400 dolar veriyor. Sana zaten sen aktif süpervizör olduğun için 200 dolar. İki tane de senin altında aktif süpervizörün varsa ekstra tekrar bir 400 dolar veriyor. Aktif dünya takımının şartları şu: 2500 puan, 2500 puan, 2500 puan. Sonra 500 puan, 5000 puan, 5000 puan. Kişisel alttan da 10.000 puan. Yani şu anda birisi eğer aktif dünya takımı, bracket takımı, aktif dünya takımı doğal seyrinde oluyorsa en az 1500-2000 dolar kendi kazancı dışında ekstra para kazanmış olacak. Çünkü ASP'lerle birlikte 500 dolar da zaten aktif dünya takımı bonusu, ASP bonusları, kendi bonusu vesaire topladığımızda iyi para kazanmış oluyor aktif dünya takımı. O arada sen aktif dünya takımı olursan, doğal seyrinden bahsediyorum. Zaten artık get takımı çok kolay, yani kaçınılmaz yani. Teşekkür ederim. Sponsorun peki aktifliğini yapmayan dünya takımı aktifliğini başlattığında da alabiliyor mu bu promosyonu? Herkes alıyor. Tabii Yani herkes. Senin için de geçerli şu an. okey. Yani herkes için. Şu an sen ASP, zaten ASP'sin. Ee, sen de alacaksın. 200 dolar şirket sana verecek yani. Bu önümüzdeki 3 ay sonra zaten sen doğal ASP'sin. Yani önümüzdeki 3 ay sonra e, çoğu kişi zaten burada işi aktif yapan insanlar ASP'dir. 200 dolar ekstra şirket gönderecek onlara. Ama onun dışında altından da çıkmaya başlayınca oradan da alacak. Yani açıkçası bu şirket için milyonlarca dolar para şu an akıtacak. Öyle söyleyeyim. Milyonlarca dolar para distribütörlere dağıtacak. Şirket böyle bir çılgınlık yaptı. Niye yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum ama yaptı yani. Tarihte ilk kez şirket bu promosyonu koymuş. Tarihte ilk kez. Çünkü çok büyük para. Milyonlarca kişiye verecek bu parayı. Bu fırsatı kullanırsanız bitti bu iş. Esra, senin milyonerliğin artık konuşulmalı. Sponsorum, müesser sponsorumla gülmüşsünüz benim planıma ama olacak yani şirket de destekliyor artık beni. Vallahi 3 ay şirkete biter. destekliyor. Evet, şirket de destekliyor seni. Evet, var mı başka konuşmak, sormak isteyen?